mantık kelimesi şimdi ne kadar mantıklı olduğuna bakar. Bazı insanlar aslında huzurlu değil, drama ve kaosu seviyor. Kes. Fazla iyi niyet. Hayır, öyle şeyler demiyoruz kanalımda. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğumla birlikte Azra Hanım Merhaba. popüler olmayan cevaplar hakkında konuşacağız. Sizin belki sinirinizi bozacak bir düşüncelerimiz olacak ama en sonunda anlaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi videomuza başlayalım. Cevap vermemesi bak birkaç saat değil, günlerce, haftalarca cevap vermemesi bana çok saçma geliyor. Sorularını sadece ilk üç tanesini falan gördüm. Gerisini bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Evet. Birinci popüler olmayan cevabımız sosyal medyada mükemmel ilişki paylaşımları genelde en mutsuz olanlardır diye bir düşünce var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gerçekten ilişkisini sürekli paylaşan kişiler gerçekten mutsuz ama mutsuzluğunu bastırmaya mı çalışıyor? Bence kesinlikle öyle ya. Bir de göz önünde bulundukça insanlar böyle tepkilerini hani karşına insanların tepkisini alıyor, yorumlarını görüyor ya onlardan da etkilenerek zaten sürekli tartışma yaşadıklarını düşünüyorum. Ki en büyük örneği de benim arkadaşlarımdan birisi. 7/24 ilişkisini paylaşıyor. Ya bütün mecralarda görebilirsin bunu. O yüzden en mutsuz da onun olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum. Böyle çok fazla mesela ortak hesap kuranları ben sevmiyorum. Ortak TikTok kullanıyor, ortak Instagram kullanıyor, ortak Facebook kullanıyor falan artık yeter. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Full içerikleri ilişkisi üzerine oluyor. Yani Evet. baştan sona ilişkisi üzerine oluyor. Ben bunu da sevmiyorum. Mesela şunu yapılabilir. 5 tane kendi içeriğini çekersin. Bir tane ilişkinle ilgili video çekersin. Eşinle ilgili bir şey, sevgilinle ilgili çekersin. 10 tane normal çekersin. Bir tane sevgilinle çekersin normal. Ama sürekli tüm baştan sona her şeyin sevgilinle ilgili olması, biosuna kadar sevgilisinin adı olması bence çok saçma. Çok abartı ve aklıma direkt bir ünlü geliyor. Ben tanımıyorum bu arada kimseyi öyle. Sürekli ayrıl barış yapıyor. Hani yok işte 5555 tane gül aldı. 2 gün sonra biz ayrıldık. Bir daha benim yanıma gelemezsin. Ben yurt dışına taşınıyorum. Yok ben şöyleyim falan deyip de ondan sonraki gün biz barıştık kızlar. Kızlar biz böyleyiz. Aşırı yapmacık, aşırı kurgu, aşırı abartı geliyor bana her şey. Bir de sosyal medyayla ilgili ben şuna da çok takılıyorum. Aynı ajansa üyeler mesela birbirlerine sallıyorlar ama günün sonunda Evet. yemek yiyorlar. Çok saçma. O da ama o başka bir konunun, videonun konusu. Buralara girmeyelim yanarız. Aynı parantez olarak. İnsanların çoğu yalnız kalmaktan korktuğu için ilişkide. Of evet. Kesinlikle ya. Kesinlikle. Alt sevmiyorsun, mutsuzsun. Ve gösteriş yapmak için yok Edwin Callender'mış, yok işte arabayla beni gezdirecek bir yerlere gidecek. Para ilişkisi, çıkar ilişkisi. Erkek için de ayrı bir şey, kız için de ayrı bir şey. Çok fenasınız arkadaşlar. Sen o sosyal medyada görünürlük olarak artmak için işte yakışıyorsunuz avlu falan muhabbetine girebilmek için yapıyorsunuz bunları. Çok üzülüyor ya, çok üzülüyorum. Ve bunun farkında olup da kendi yalanına inanan insanlar da var böyle bir sürü var ya. Onu yaşıyorlar yani. Ben konu hakkında pek bilgi sahibi değilim. O yüzden sana bıraktım bunu. Böyle yani şey olabilir belki yalnız kalmaktan için belki ileride yalnız kalmamak için yaşlılığını yalnız bırakmamak için belki birisiyle bilerek böyle evlenmek gibi bir düşünceye Ha. giren kişiler olabilir. Ama böyle bir kişiyle ben mantık evliliği ama ben böyle bir kişiyle hiç karşılaşmadım. Ya şimdi mantık evliliği de şimdi ne kadar mantıklı olduğuna bakar. Çok mantıklıysa ben de düşündüm. Ama değilse yani çok şey. Yalnız kalmak çok kalitelidir bu arada. İnsanın kendine zaman ayırabilmesi, kendiyle ilgilenebilmesi, kendini geliştirebilmek için bir şeyler yapabilmesi çok büyük bir lüks bence. O yüzden yalnızlığın kıymetini bilin. Sonra çok başınızı doğru yere vurabilirsiniz. Yanlış insanlar yapabilirsiniz. Herkesin sürekli meşgul olması aslında bahanedir. Bak ben buna çok fazla hak veriyorum. Mesela birisine ben mesaj atıyorum ve o kişiyi sevdiğim için, hayatımı paylaşmak istediğim için sürekli mesaj atıyorum. Bu arkadaşım ilişki hiç fark etmez. Sürekli mesaj atarım ve böyle orada olduğumu belli ederim. Hayatımla ilgili şeyler söylerim onlara sürekli. Ama onun sürekli ben meşgulüm deyip günlerce cevap vermemesi, bak birkaç saat değil,
günlerce, haftalarca cevap vermemesi bana çok saçma geliyor. Senin telefonu bir hafta boyunca eline almaman mümkün değil. Mesela diyor ki telefonu elime almıyorum. Senin telefonu bir hafta boyunca eline almaman mümkün değil. Beni sinirlendirme. Bu bir göndermeyi sana. Bana bahane geliyor. O yüzden ben inanmıyorum böyle şeylere. Benim de şöyle bir şeyim var. Ben şimdi vardiya sistemiyle çalışan bir insan olduğum için benim günlerim her insana göre değişebiliyor. O yüzden çok ilgilenemiyorum. Ama benim bir ufak da olsa yakından tanıyan insanlar ilgili bir arkadaş olduğunu bilirler. Mesela Mete. Ben hani ona doğru düzgün yazamıyorum, edemiyorum ama bu sorun çünkü konuştuğumuz zamanlarda bana hatta kullandığım cümleyi çok seviyorum. Ben senin hızlı bir şey güzel bilmiyorum. Cidden ya o kadar çok sürekli saatleri değişiyor ki çalışma saatleri. Ben asla adapte olamıyorum. Hani bana şeyini atman gerekiyor böyle. O listeni atman gerekiyor ki ben kontrol edeyim. Ha diyeyim ki işte. Ya da mesela şey yapıyorum. İnterneti açık olmuyor. Çalıştığı yerde internet çekmiyor. Tek tık yolluyor. Diyorum ki ha bu iş yerinde boş ver o zaman. Ama Evet. asla bir hafta boyunca cevap vermeme gibi bir şeye asla girmiyor. Öyle bir şey olsaydı şu anda yan yana olmaz. Aynen öyle. Zaten o kişiyle de olmayacak. Meşguliyet önemlidir tabii ki. Değişebilir. Ama 2 saniyede ben işte şu an müsait değilim demek çok zor bir şey değil. Nerede olursanız olun. Ben Magma'dan yazıyorum müsait değilim diye. Beni ilgilendirmez. Tamam. Pozitif düşünme bazen gerçeği görmemeyi sağlıyor. Sürekli böyle pozitif düşünüyor ama tam polyanlıcılık oynuyor ama gerçeği aslında görmüyor. Bu kişiler hakkında ne düşünüyorsun? Ya onların ben duygusal manipülatif olduğunu düşünüyorum bu arada. Aşırı böyle ilgi oynayıp ya sana yapma bu aslında bence. Çünkü konuşuyorlar, her şey farkındalar, gözlemliyorlar. Ama öyle bir iş ben yapamadım da dünyayı ya da bugün çok kötüyüm. İşte bir iş sana gittiğim falan. O şekilde insanlar olduğunu düşünüyorum. Onlar gerçekten manipülasyoncu. Her şey pozitif bakamazsın bu arada. Benim diyecek bir şeyim yok yani. Böyle kişilerle de pek karşılaşmadığım için ne konuda örnek vermem gerektiği hakkında bir fikrim yok. Birazcık videoyu hızlandırmaya çalışıyorum. O yüzden geçiyorum burayı. Bazı insanlar aslında huzurlu değil, drama ve kaosu seviyor. Kes. Böyle bir ders Neyse burayı biplemek zorunda kaldım ama böyle demek ki tanıdığı varmış ki kaostan beslenen direkt aklıma o kişi geldi. aslında 2 kişi daha geliyor da şöyle. Tamam sus. Bu bence gerçekten Evet. var yani. Kendin ol diyorlar ama farklı olduğunda seni dışlayan yine insanlar oluyor. O insanlar oluyor. Farklı ol diyor ama farklı olduğu zaman da değil ki mesela işte niye crop giymeye başladın ki? İşte niye küpe takmaya başladın ki oluyor mesela. Kendini değiştirdiğin zaman ya da saçını değiştirdiğin zaman kendin olmak istiyorsun. Mesela ben mavi saçı seviyorum. Mavi yaptım saçı. Niye öyle yaptın ki oluyorlar. Çünkü kendi özgüvensizliğini sana yansıtıyorlar. Bu kadardır. Mutsuzluğunu oraya yansıtıyor. Aynen Mesela öyle. öyle düşünmüyor aslında ama sana bir şey bulmaya çalışıyor ya öyle davranıyor bence de. Aynen kesinlikle. Buna başka bir yoruma gerek yok. Toplumun başarı dediği şey aslında çoğu zaman başkalarının onayını kazanmaktır. Mesela üniversiteden mutlaka mezun olmak gibi, diploma sahibi olmak gibi ya da doktorluk işte ne bileyim ya da onun gibi çok saygı gören meslekleri bilerek seçmek gibi. Mesela güzellik alanında mesela tırnak yapmak istiyor ama aile baskısıyla birlikte ve kendi çevre baskısıyla birlikte mesela hukuk alanına yöneliyor. Sevmediği bir bölüm olsa dahi. Yani ben mesela yani yapabiliyor olsaydım şu anda müzik ya da sanat okullarından birinde olurdum. Ama güzellik uzmanıyım ve şu anda sınıf arkadaşım. Yani veterinerlik okumak istediğimi söylemiştim. Bugün iş yerinde bir sohbet muhabbet geçmişti. Ha, onlar da birkaç yıl okuyor falan yaptı internatla. Ben de hani 7 sene falan okuyanlar var. Eğer insan veterinerlikten çıkmak istiyorlarsa. Bana ha yani da doktor gibi dedi. Yani bak şu şeyi çok yapıyorlar TikTok'ta. Mesela işte ilkokul mezunu halam benim şeyde puanımı beğenmedi, üniversite puanımı beğenmedi diye. Bu konuda bilgisi olmayan, o bölümü kazanmaya ne kadar zor olduğunu, okumanın ne kadar emek gerektiğini bilmeyen insanlar bu konuda çok fazla yorum yapıyor ve beni çok sinirime bozuyor. Ben de şu konuda şu şeye katılıyorum. Mesela hani ilkokul mezunu ama beğenmiyor falan deniyor ya. Belki o kişiye fırsat verilmemiş olabilir.
okuması için. O da olur. Evet, o da olabilir. Çok zeki olup okuyamayan insanlar da var. Çünkü örneklerini görüyorum. O yüzden bilemedim. Halası hakkı da olabilir. Kız çok abartıyor da olabilir. Ya da halası tamamen haksız olabilir. Halalar sevilmez. İyi insan olmak bazen kendini ezdirmektir. Fazla iyi niyet. Hayır, öyle şeyler demiyoruz kanalımda. Hayır, bak yine sürekli biplerle gidiyoruz. Senin yüzünden kanalın kapanacak. Öyle bir şey. Ben kendi sansürümü koydum. Yani fazla merhamet düşmana zirve demektir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani fazla iyi niyetli olduğumuz zaman susmak anlamına geliyor kötülüklere. Evet. Bana yeter ki karışmasın diye. Evet, bu eziklik Bir de olarak şey algılanabilir. eklenebilir buna aynı şey. Kibar davranmak sizinle ilgilendiğimiz anlamına gelmez ya da bizim sırık olduğumuz anlamına gelmez. Teşekkürler. Tek you next. Sabah 9 akşam 5 mesaisi insan doğasına tamamen aykırı ve kölelik düzeninin modern hali mi? Benim çalışmam demek. Gece çalışıyor, sabah çalışıyor, öğlen çalışıyor, sürekli çalışıyor ve izin günü yok. Bence bu modern bir kölelik. Ya Mısır'dakilere bile eğer ki hani piramitleri dizsinler bira ikram ediyorlardı. Bize çay molası veriyorlar 4 dakika. Kendi alanından çıkmamak saçmalıktır. Ya da mesela sürekli safe alanında olan kişilere böyle çok fazla ezik gözüyle bakıyorlar. Ben buna katılmıyorum. Neden? Mesela bir panik atak ve anksiyete hastası olarak ben evimin dışarısından çıkmayı sevmiyorum. Evimin dışarısına çıkmayı ben yeni alışmaya başladım. Mesela bugün video için çıktım ve kanalımın gelişmesi için bir hedefim olduğu için çok istediğim için çıktım ama mesela böyle çok da sevmediğim böyle çok böyle özlediğim birisi çağırmadıysa beni ben dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Gereksiz buluyorum ben. Ya buna katılıyorum. İnsanlar sürekli sosyalleşmek zorunda değiller. Herkesin bir off zamanı oluyor. Hani ben çalışmıyorken atıyorum bir hafta evdeysem bir hafta full dışarıdaydım. Benim de bir ortam yok yani. Evdeysem hiç kimseyle iletişimim yok. Dışarıdayken de eve girmek bilmiyordum. Böyle bir dengesizlik durumum var ama şu anda da sen çağırmasan şu an evdeydim yani. Büyük bir ihtimal evdeydi çünkü çok yoğun çalışıyor ve ben çok hak veriyorum ama kendisi de beni gaza getiriyor. Gaza geçti. Burada ilerleyeceğiz tamam mı? Bu çocuk zirvede olacak. 16-17 milyonları göreceğiz inşallah. 10 kişi izlendik ama. Buraya kadar kimse izlemedi falan. Bazı dostluklar sadece geçmişte kalmalı. Sırf hatır için devam ettirmek yıpratıyor. Kesinlikle yıpratıyor. Benim 14 senelik çok mükemmel bir arkadaşım yoktu. Yani vardı ama çok mükemmel gitmedi. Ve o bittikten sonra üzerinden çok büyük bir yük kalkmış gibi hissettim. Çünkü sürekli bir şeyleri kendim böyle içelemesi gerekiyordu. O da ben bırakınca tamamen koptu. Ben dedim ki "Ha, öyleyse eyvallah o zaman yollarımız ayrıldı." Bazı insanlar şöyle işte mesaj atmayı kestiğin zaman, aramayı kestiğin zaman o neden aramıyor ki olmuyor. Hayır senin araman gerekiyor. Senin sorman lazım. Demek ki bir şey var ortada ve onu çözmen gerekiyor ama onu umursamıyor genelde kişiler. Aynen. Günümüzdeki doğal güzellik takıntısı aslında yeni bir zorbalık biçimi mi? Yani diyor ki herkes aynı burnu olmak zorunda. Aynı burnu olmayan, estetikli olmayanlar dışta kalmalı. Ay, bak karşımda estetik şeyi var. Cidden estetik şeyi var, güzellik merkezi var karşımızda. Ay, bu da bu da her şey. Bak kardeşim benim gargamel bir burnum var tamam mı? Öyle değil mi? Kendime söyle. Başka söyle. Ama ben mutluyum yani. Arada yaptırasım geliyor, yaptırasım gelmiyor değil. Çünkü sosyal medyanın bize direttiği şeyler bunlar. İşte incelik, 90-60, 90 vücut, işte uzun bakımlı saçlar, protez tırnaklar, ipekçilikler. Çocukların ebeveynlerinin yaşlılıklarına bakma zorunluluğu kültürel ve yük müdür? Yoksa doğal bir görev midir? Doğal bir görev değil. Beni doğururken bana sormadılar. İyi evlat. Ben doğmak istiyor muydum bir kere? Yani tamam evet vefa borcu diye bir şey var ama bence o iyi aile ebeveynler yani iyi ebeveynler için geçerli bir durum. Hani paradan maddiyetten bahsetmiyorum. Manevi olarak beni doyurabilmiş bir aile. Ben zaten onlar söylemesine kalmadan onlara bakarım. Hani ama eğer ki beni manevi anlamda çok desteklememiş bir şey yapmamışsa ya huzur evine giderler Aha.
Yani beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Bana ya bakacaksın ya bakacaksın. Bir de çocukların bence 18 yaşına gelmeden önce çalıştırılması çok saçma. Abi, ebeveynler tarafından bu arada. Hani çocuk kendi rızasıyla işte yok berbere çıkacak, yok şuraya çıkacak bilmem ne. Ben de hiç Belki sevmiyorum. okey Sanayiye olabilir. verilen çocukları asla Evet, sevmiyorum. tehdit ediyorlar çocuklar. Ben okumaktan seni sanayiye vereceğim. Evet, güzel bir zanaat arkadaşlar ama belirli bir yerden sonra. 30 yaşlarınca. Biz kültürel mi şeyin mevzu ebeveynlere bakmak zorunluluğundan çocukların Kültür- çalıştırılması çocuk işçiye kadar geldik. Birinin çok para kazanması o kişinin akıllı veya başarılı olduğunu kanıtlar mı? Asla kanıtlamaz. Bence de. Torpil diye bir şey var arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Mesela birkaç yerde çalışıyordur ama aslında o birkaç yerde resmi olarak çalışmıyordur ama maaş alıyordur. O yüzden zengindir. Ama onun başarısı değildir. Birisinin ittirmesiyle olan bir şeydir. O yüzden her zengin böyle üstün başarılarından dolayı zengin değildir. Ama mesela bazı zenginler var. Zamanında fabrika kurmuşlar, iş yapmışlar ve öyle zengin olmuşlar. Onlara bir şey demiyorum ama böyle baba parasıyla, o parasıyla, bu parasıyla zengin olanları ben şey yapmıyorum. Aynen öyle. Hiçbir şey. Mesela kız bilgisayar sisteminden anlamıyor. Bana Excel için bir dosya geliyor. Onu ayarlamam gerekiyor. Ve benim onu öğretmem gerekiyor. Kız ben bunu yapamam ki diyor ama onun dersini alıyor falan. Ve benden yüksek maaş alıyor. Bak işte. Böyle şeyler de var. Evet. TikTok'ta görüyorum videolar var. Mesela müdür olmuş ama çalışanlar daha iyi biliyor müdürden her şeyi. Ama o kişi müdür. Çok doğru. Hangi lüks marka veya pahalı ürün, saat, çanta, araba tamamen para saçmaktan ibaret ve kalitesini hak etmiyor. Birçok ürün parasını hak etmiyor diye bahsedebiliriz. Tamam. Mor bir marka var. Mor sarı. Üzerinde mor yazısı olan. Tanıdık. Oradaki bir ürün. Ne bileyim vücut losyonu diye. Öyle. Yine ismini söylememek için. Asla hak etmiyor ve sivilce yapıyor arkadaşlar. TikTok'ta bir tane kızda görmüştüm. Mor rengi. İçin böyle pembe parçacıklı bir şeyleri var. Simli gibi bir şey. Ve iğrenç. İğrenç gerçekten. Zarardan başka hiçbir şey değil. Onun tonikleri de aynı şekilde bu arada. Hak etmiyor Ya da aslında. mesela burada araba örneği verilmiş. Mesela Tesla arabalar böyle her tarafı plastik oluyor ve insanlar zorladığı zaman o plastikler çıkıyor yerinden ve araba çok kolay hasar görebiliyor. Belki onlardan da bahsediyor olabilir bu şeyde. Mesela güzellik ürünlerinden daha çok. Evet, olabilir bence. Sizce zenginlerden daha çok fazla vergi alınması adil mi yoksa haksız bir ceza mı? Ben bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ben yeni YouTube'a başlamış birisi olarak mesela bizim için istisna belgesi diye bir şey var. Bizim hepimizin buradan para kazandığımız zaman %15 vergi vermesi gerekiyor ve Bağkur yatırması gerekiyor adımıza. Mesela ben 300 lira kazanırken 8 bin liralık Bağkur ödemek zorunda kalabilirim eğer ki istisna belgesini alırsam. Ama mesela eşit bir şekilde olsaydı bu, işte mesela 300 lira kazanan Bağkur ödemek zorunda değil. Mesela 15 bin lira ve altına kazanan kişiler Bağkur ödemek zorunda olmasın gibi bir kural olsaydı, adillik olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Burada da ondan bahsediyor. Bence zenginlerden daha çok, fakirlerden daha az alınması lazım. Eşit alındığı zaman burada çok büyük bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Ben de bu konuda çok katılıyorum. Çünkü yani zengin o kadar alırken ben zengin iki tane bundan almak istemiyorum. Anladınız mı? O bir tane parasıyla üstüne başka şeyler de alabiliyor. Ben alamıyorsam bu adalet değildir. Kabul etmiyorum yani. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz bir sarı kalp koyun yorumlara da bir görmüş olayım. Belki bir tane yorum atan olur. Bak limonatanın sarısı bir limonata emojisi de olur. Böyle sarı bir şey atın. Böyle görmüş olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı mutlaka unutmayın. Hoşça kalın.